Merhabalar, yeni bir örgü videosuna hoş geldiniz. Sizlere bugün bu görmüş olduğunuz güzel bebek yeleğimin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğim yapılışı kolay ve 3 parça halinde örülen bir model. Ön kısmı, önden görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yeleğimin arkadan görüntüsü de bu şekilde. Yeleğimde buğday başağı ve zincir modeli örgü modellerini bir arada kullandım. Modelin detaylı görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok kolayca örülen ve şık bir duruşa sahip bir model. Ben çok keyifli ördüm. Dilerim sizler de beğenirsiniz. Yeleğim 1-1,5 yaş arası için uygun. Yeleğimin ölçüleri: beden genişliği 28 santim, beden boyu 32 santim, belki 32-33 santim. Dediğim gibi 1-1,5 yaş arası için uygun. Bebeğinizin kilosuna göre belki 2 yaşa kadar kullanılabilecek ölçüde. Yeleğimi Alize Baby Bez kullanarak ördüm. Aynı renkte örmek isteyenler için renk numarası 138. 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda güzel bir bebek ipi. Yeleğimi örerken 3,5 numarada şiş kullandım. Siz elinizin sıkılığına göre 4 numara şişleri de kullanabilirsiniz. Ve 4 tane düğmeyle de yeleğimi tamamlamış oldum. Hem kız bebekleriniz hem de erkek bebekleriniz için istediğiniz renkte örebileceğiniz, yapılışı gayet kolay bir model gerçekten. Yeleğimizi dediğim gibi 3 parça halinde öreceğiz. Öncelikle ön parçalardan, alt kısımdan ön parçalara başlayarak öreceğiz. Sonrasında da arka kısmı örüp yanlardan ve omuzlardan parçalarımızı birleştirerek yeleğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla destekleriniz için teşekkür ediyorum. Örmek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hazırsanız hemen yapılışına başlayalım. Örgümüze sol ön parçamızla başlıyoruz. Öncelikle ön parçamız için şişimize 37 ilmek atalım. İlmeklerimizi 4 diş haroşa örüp gelelim. 4 diş haroşa ördükten sonra modelimin ön yüzündeyim. Birinci sıramdayım. Bu sırada model kurulumuna başlıyorum. Ve sıra sonunda da ilk iliğimi açacağım. Bu benim sol ön parçam olacak. Erkek bebekler için örenler benim gibi sol parçada sıra sonunda iliklerini açabilirler. Kız bebekler için örenler sağ parçada sıra başında iliklerini açarlarsa daha iyi olur. Bu sıradan itibaren kenarlardaki 5'er tane ilmekler haroşa olarak ön pat ve yan pat olarak devam edecek. Ortada kalan 27 ilmekle de model kurulumunu yapacağım. Şimdi sıra başındaki ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Model kurulumuna başlıyorum. Öncelikle bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden sadece şişime takıyorum. Tekrar ipimi öne alıp bir ters daha örüyorum. Ve sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Altı ilmek örmüş oldum. Şimdi tekrar ediyorum. Bu sıralamayı takip edeceğim sürekli bu ilk sıramda. Bir ters, ipimi arkaya aldım. Bir tane örmeden şişime taktım. Tekrar bir ters örüyorum. Ve sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters, bir ilmeği örmeden al. Bir ters ve sıradaki 3 ilmeği düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sonda 5 ilmek kalana kadar bu sıralamayı takip edeceğiz. Ters ördüm. Yani başta bir ters, bir tane örmeden al, bir tersle başlamıştım. Model bitiminde yine bir ters, bir tane örmeden al, bir tersle bitirmiş oldum. Ve sıra sonunda sol şişimde 5 ilmeğim kalmış oldu.
Burayı haroşa olarak yine dediğim gibi başta olduğu gibi sıra başında 5 ilmek, sıra sonunda 5 ilmek haroşa olacak şekilde devam edeceğiz. Burada ilk ilmeğimi açacağım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından şuradan birlikte alıyorum. Ve kalan ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İlk iliğimi açtım. Bundan sonra her 11 dişte bir 11 haroşa diş arayla iliklerimi açmaya devam edeceğim. Toplam 4 tane ilik açacağım ve örgümün ikinci arka yüzüne geçiyorum. Modelimin ikinci sırası olacak. Baştaki ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu sırada yapacağımız şey ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örmek olacak. Ön sırada örmeden aldığımız şuradaki ilmekleri bu sırada ters olarak öreceğiz. Önümdeki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön sırada örmeden almış olduğum ilmeği bu sırada ters olarak örüyorum. Önümdeki düz ilmeği düz örüyorum ve sıradaki 3 ters ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar önümdeki düz ilmeği düz, örmeden aldığım ilmeği ters, düz ilmeği düz ve 3 ters ilmeği ters. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ters, tekrar düz ilmeği düz olarak örüyorum ve sıradaki 3 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Yani bu sırada modelimizin ikinci sırasında yapacağımız işlem bu olacak. İlmek yönüne göre ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu aralarda örmüş olduğumuz yani şu 3 ters değil de şu kısımdaki ilmekler sabit olacak. Ön ve arka yüzde hep aynı şekilde örülecek arkadaşlar. Evet, şimdi sıra sonundaki 5 ilmek pata geldim. Onları da 5 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve modelimin bir sonraki sırasına geçiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Bu sırada yine aynı şekilde baştaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yandaki düz ilmeğimi örmeden şişime bu şekilde takıyorum. Ve tekrar sıradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu aralarda kalacak olan 3 ilmekler daima bu şekilde örülecek arkadaşlar. Yani bir ters ön yüzdeyken bir ters yanındaki ilmeği örmeden al ve bir ters şeklinde devam edecek. Arka yüze geçtiğimizde de bir düz önde örmeden aldığım ilmeği ters ve tekrar bir düz şeklinde hep aynı şekilde arka ve ön sıralarda bu şekilde bu aralar devam edecek. Şimdi 3 düz ilmeğin olduğu kısma geldim. Hemen burada model kurulumuna başlıyorum. 3. sıradayım şu an. Bu 3 ilmeğin ortasında kalan şu ilmeğin bakın. Şöyle bu kendini 1. sıra olarak saydığım zaman 1, 2 altına şöyle 1, 2 altına şu kısma ipimi batırıyorum. Buradan bu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmek şişimde kalıyor. Önümdeki 3 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şimdi batış yaptığım yere aynı şekilde batıyorum. Tekrar buradan şişimi geçiriyorum. Bu şekilde buradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve tekrar aralarda kalacak olan 3 ilmeğim kısmına geldim. Bir ters örüyorum. Önümdeki düz ilmeğimi bu şekilde örmeden şişime alıyorum. İpim arkada olacak şekilde. Tekrar bir ters örüyorum. Ve tekrar model kurulumu yapacağım kısma geldim. Önümdeki 3 ilmeğin tekrar edelim. Önümdeki 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğin 2 sıra altına şöyle kendisi burada
Bunu kendisini bir sıra olarak sayarsak 3 sıra. 1, 2, 3. 3 sıra altına batış yapıyorum. Ve buradan bir ilmek çıkarıyorum. Önümdeki 3 düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar aynı yere batış yapıyorum şuraya. Bu şekilde buradan tekrar ip çıkarıyorum. Burada bir evet. Ve tekrar aralardaki kısma geldim. Bir ters örüyorum. Örmeden aldığım örmeden alıyorum önümdeki ilmeği ve tekrar bir ters ilmeğimi örüyorum. Devam ediyoruz. Aynı şekilde 3 ilmek aradaki ilmeğin altındaki ipe şöyle 2 sıra 3 sıra altındaki ilmeğe şuraya batış yapıyoruz. Buradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. 3 düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar bu kısma batış yapıyoruz şuraya. Buradan bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve tekrar aradaki ilmekler bir ters, bir tane örmeden al, bir ters şeklinde. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundaki 5 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sıramı tamamlayıp arka yüze geçeceğim. Sıramı tamamladım. Arka yüzüme geçiyorum. Modelimin 4. sırasındayım. Bir sonraki sırada model kurulumu tamamlanacak. Arka yüzde sırama 5 kenar ilmeğimle 5 haroşa ile başlıyorum. Önümdeki dediğim gibi bu aralarda kalan 3'er ilmekleri yine aynı şekilde örüyorum. Bir düz, örmeden aldığım ilmeği ters ve tekrar bir düz örüyorum. Ön sırada ilmek çıkararak oluşturduğum şu kısma geldim. Bu ön sırada çıkardığım ipi öncelikle ipimi şu şekilde öne alıyorum. Ön sırada çıkardığım şu ilmeği örmeden sadece sağ şişimi bu şekilde takıyorum. Ve önümdeki 3 ilmeği ters ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar şimdi ön sırada çıkarmış olduğum bu ilmeği sadece sağ şişime örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve arada kalan ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde tamamlıyorum. Tekrar yapalım. Ön sırada çıkardığım şu ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Sıradaki 3 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar çıkardığım bu taraftaki ilmeği de sağ şişime alıyorum. Ve ipimi arkaya alıp aradaki 3 ilmeğimi bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayarak bir sonraki ön yüzüme geçiyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim. Bu sırada model kurulumunu tamamlıyoruz. Kenar patımı 5 ilmeğimi örüyorum. Bir ters ilmeğim, bir ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Tekrar bir ters ördüm. Şimdi bu sırada şöyle şişimde 5 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerin ikisini bir alacağım. Ortada bir tane düz öreceğim ve sonda kalan ikisini bir alacağım. Yani buradaki ilmek sayımı tekrar 3'e düşürmüş olacağım bu sırada ve ilk motifimi tamamlamış olacağım. Şimdi bu çıkarmış olduğum ilk ilmeğim burada ters gözüküyor. Bunu öncelikle şu şekilde yönünü çeviriyorum. Ve arkasındaki ilmekle beraber ikisini birlikte alarak örüyorum. Böyle bir görüntü elde etmiş oluyorum. Sıradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonda kalan 2 ilmeğimi yine birlikte alacağım ama bu şekilde sol taraftan ilmeklerimin sol kısmından şişimi batırarak 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve
böyle bir görüntü elde etmiş oluyorum modelimde arkadaşlar. Tekrar aradaki kısma geldim. Bir ters, bir ilmeği örmeden alıyorum ve bir ters. Motif kısmına geldik. Tekrar edelim. Önümdeki bu ilmeği öncelikle yönünü çeviriyorum. İki ilmeği birlikte alarak örüyorum. Arada bir tane düz örüyorum. Ve kalan iki ilmeği ilmeklerimin sol kısmından şuradan batış yaparak örüyorum. Tekrar aradaki kısımda bir ters, bir ilmeği örmeden al, bir ters örüyorum. Bir sonraki motifime geldim. Aynı şekilde ilmeğimin yönünü çevirdim. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane düz örüyorum. Sonda kalan iki ilmeği soldan batış yaparak örüyorum. Bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters. Son motifimizi de tamamlayalım. Önümdeki çıkarmış olduğum ilmeğin yönünü çevirdim. İlk iki ilmeği birlikte alarak örüyorum. Bir tane düz olarak örüyorum ve sıradaki iki ilmeği sol taraftan batış yaparak örüyorum. Bir ters, bir tane örmeden al, bir ters yaparak sıramı tamamlıyorum. Sonuna kalan haroşelerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece ilk motiflerimizi oluşturmuş olduk. Modelimizin ilk 5 sırasını tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze geçtiğimde sadece ilmeklerimi ilmek yönüne göre örerek devam edeceğim. Kenardaki 5 ilmeğimi, haroşelerimi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, düz ilmeğimi düz. Ön tarafta örmeden aldığım ilmeğimi ters ve tekrar düz ve arada kalan 3 ters ilmeğimi ters. Tekrar bir düz, örmeden aldığım ilmeğimi ters, bir düz ve 3 ters. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum ve örgümün bir sonraki ön yüzüne geçiyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim arkadaşlar. İlk motiflerimiz oluştu. Şimdi öreceğimiz bu sırayı birinci sıra olarak kabul edersek her 4 sırada bir motiflerimiz tekrarlanacak. Bu sırada yine aynı şekilde şurada önceki oluşturduğum motifimin orta kısmına şuraya batış yaparak yine yeni motifler oluşturarak devam edeceğim. Birlikte biraz daha uygulamasını yapalım. İlk 5 ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi aralardaki bu zincir örgülerin olduğu kısımları standart bir şekilde bir ters, bir tane örmeden al, bir ters şeklinde örerek devam edeceğim. Bir ters, bir tane örmeden aldım ve bir ters ördüm. Ve motifimi yapacağım kısma geldim. Şimdi bir önceki motifte yaptığımız gibi bu ortada kalan ortadaki ilmeğimizin şuradaki altındaki kısmı görüyorsunuz. Şuradaki küçük ilmek deliklerini görüyorsunuz. Bu birinciye değil ikinciye batış yapacağız. Yani ilmeğin altındaki birinci değil ikinci aradan şişimizi batıracağız. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Önümüzdeki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz ve tekrar aynı yere batış yaparak bir ilmek daha buradan çıkarıyoruz. Ve tekrar aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir tane örmeden al ve bir ters şeklinde 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar motifimin olduğu kısma geldim. Aradaki ilmeğimin altındaki birinci değil ikinci alt sırasına şuraya batış yapıyorum. Bir ilmek çıkardım. 3 ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum ve motifimi tamamlıyorum. Bir ters, bir tane örmeden al ve bir ters arada. Yaparak bir sonraki motifime
Devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp bir sonraki arka yüzümüze geçip geliyoruz. Sıramı tamamlayıp bir sonraki arka yüze geçiyorum. Beş ilmek haroşamı örüyorum. Bir düz. Ön tarafta örmeden aldığım ilmeğimi ters ve bir düz örüyorum. Şimdi motifimin olduğu kısma geldim. Ön tarafta alta batış yaparak çıkardığım bu ilmeği örmeden alıyorum. Şişim ön tarafta, pardon, ipim ön tarafta. Bu ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafta çıkardığım ilmeği örmeden şişime alıyorum ve ipimi arkaya alarak aradaki bir düz, bir ters ve bir düz ilmeklerimi örüyorum. Tekrar motifimin olduğu kısımdayım. Öndeki ilmeğimi örmeden aldım. Ön tarafta çıkardığım ilmeği. Sıradaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar çıkardığım ilmeği örmeden şişime taktım. Ve bir düz, bir ters, bir düz olarak sıramı tamamlayıp bir sonraki ön yüzüme geliyorum. Bir sonraki ön yüze geldim. Model kurulumunun 3. sırası olmuş oluyor. Bir sonraki sırayı 4. sıraya örüp zaten bu motifi de tamamlamış olacağım. 4 sırada bir motiflerim tekrar etmiş oluyor. İlk 5 ilmeğimi haroşa patımı ördüm. Bir tane ters, sıradaki ilmeğimi örmeden şişime aldım ve bir tane ters. Öncelikle buradaki dediğim gibi 5 ilmek, ikisini bir alacağım. Ortadaki ilmeği düz olarak öreceğim. Sonda kalan ikisini yine birlikte alarak öreceğim. Önümdeki ilmeğin öncelikle yönünü bu şekilde çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği bu sefer ilmeklerimin sol kısmından, şuradan şişimi batırarak birlikte alarak örüyorum ve ikinci motifimi de oluşturmuş oldum. Bir ters, bir tane örmeden al ve bir ters. Tekrar edelim. İlk ilmeği bu şekilde yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği yine sol kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bir ters, bir tane örmeden al ve bir ters. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamlayıp bir sonraki arka yüzüme geçtim. Bu model kurulumunun 4. sırası oluyor ve bu sırada sadece ilmek yönüne göre ilmeklerimi örerek kurulumu tamamlayacağım arkadaşlar. İlk 5 ilmeğimi ördüm. Bir düz. Ön sırada örmeden aldığım ipimi ters. Tekrar bir düz ve sıradaki 3 ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz ve 3 ters. Bu son sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Birlikte ilk 2 motifimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde ortaya çıkmaya başladı modelimiz. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi bu önümdeki öreceğim sırayı 1. sıra olarak sayarak her 4 sırada bir motiflerimi tekrar ederek ilerleyeceğim. Sıra sonunda 11 diş arayla iliklerimi açmayı unutmayacağım. Toplam 4 ilik açmış olacağım yaka kısmına gelene kadar. Bu şekilde devam ediyorum. Ön parçam kol kesimi ve yaka kesimini yapacağım kısma gelene kadar, uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Sol ön parçamı yaka ve kol kesimini yapacağım kısma kadar örüp geldim arkadaşlar. Toplamda kenarlarda 40 diş haroşa olana kadar örgüme devam ettim. Burada son motifimi yaptıktan sonra düz olarak düz sıramı, ön yüzümü ördüm. Şu an ters sıranın sıra başındayım. Şimdi diğer parçamı da aynı şekilde örüp geleceğim. Sonrasında kol ve yaka kesimlerini yapacağım. Söylediğim gibi erkek bebekler için örenler benim gibi sol ön parçanın sıra sonunda bu şekilde 4 tane iliklerini 11 diş arayla açabilirler.
Kız bebekler için örenlerde sağ ön parçalarında sıra başında şu kısımda olacak. İliklerini açabilirler. İkinci ön parçamızı da tamamlayıp geliyoruz. Diğer ön parçamı da aynı şekilde tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi artık kol ve yaka kesimlerine başlayacağız. Ben elime öncelikle sol ön parçamı alacağım. Her iki taraftan eksiltmeler yapmaya başlayarak hem burada yaka kesimini hem de kol kesimini oluşturmaya başlayacağım. Bu sıradan itibaren artık kenarlarda yine beşer ilmek haroşa olarak devam edecek. Yanlarında birer tane Selanik ilmek devam edecek. Ortada kalan ilmeklerim de yine haroşa olarak devam edecek. Şu an örgümde 40 diş haroşa ördükten sonra bir ön yüz örmüş oldum. Şu an arka yüzün sıra başındayım. Bu sıradan itibaren ilmeklerimi haroşaya çevirerek başlıyorum. Örgümün arka yüzünde sıra başındayım. Bu sırada bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sona kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp sonraki düz sıramın başına geliyorum. Eksiltme yapacağım ilk sıradayım. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilk 5 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 5 ilmekten sonra bir ilmek ters olarak örüyorum. Bu ters ördüğüm ilmek arka sıralarda Selanik örgü olarak örülecek. Ön yüzdeyken ters olarak örülecek. Şimdi yanındaki 2 ilmekten başlayarak kesimlerimi yapacağım. Kesimlerimizi daima örgümüzün orta kısmına bakacak şekilde, yani kesim yönümüz örgümüzün ortasına bakacak şekilde yapmamız gerekiyor. Yani sıra başındayken böyle sola doğru bakacak, sola doğru yatacak şekilde. Sıra sonunda kesim yaparken de sağa doğru bakacak şekilde kesimlerimizi yapmamız gerekiyor. Burada sıra başındaki kesim işlemini bu şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerini örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum ve bu şekilde sola doğru yatacak şekilde bir kesim yapmış, 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürmüş oluyorum. Ve aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi önümdeki 2 ilmeği bu sefer sağa doğru bakacak şekilde, sağa doğru yatacak şekilde örgümün ortasına doğru kesmem gerekiyor. Bu tarafta kesim yaparken ilmeklerimizin solundan, şuradan birlikte alarak kesiyoruz. Ve sağa doğru ilmeklerimiz yatmış oluyor. 6 ilmeğim kalmış oldu şişimde. Önümdeki bir ilmeği ters olarak örüyorum. Ve kalan 5 ilmeği haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kesim işlemlerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Kenarlardaki 5 ilmek haroşa, 1 ilmek tersten sonra, yani kenarlarda 6'şer ilmek bırakıp yanındaki 7. ve 8. ilmekleri birlikte alarak her ön sırada kesme işlemini tekrarlayacağız. Arka yüzlerde kesme işlemi yapmayacağız. Hemen bir ters sırayı da birlikte örelim. Yine ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yanındaki bir ilmek ön sırada ters ördüğüm ilmek. Bu ilmeği burada arka sıradayken, arka yüzdeyken Selanik olarak öreceğim. Selanik olarak örmek için buradaki ilmeğin en üst sırasından değil de bir alt sıradan, şuradan batış yaparak ilmeğimi örüyorum. Ve arada kalan ilmekleri yine haroşa olarak örüyorum. Sonda 6 ilmek kalana kadar haroşalarımı örüyorum.
Evet. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Yine bu 6. sondan 6. şu ilmeğimi yine Selanik olarak örüyorum. İlmeğime en üst sıradan değil de bir alt sıradan, şuradan batış yaparak ilmeğimi örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ters sıralarımız hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Her ters sırayı bu sırada gösterdiğim gibi örerek devam edeceğiz. Şimdi tekrar ön yüze gelmiş olduk. Ön yüzde bir kez daha birlikte kesim işlemimizi tekrar edelim. Kenardaki 5 ilmeğimle başlıyorum haroşa örerek onları. 5 ilmek haroşadan sonra bir tane ters örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesim yönü sola doğru, orta kısma doğru bakacak şekilde kesmem gerekiyor. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek kesmiş oluyorum. Ve devamındaki ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda yine aynı şekilde 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İki, 4, 6, 8. 8 ilmeğim kaldığında önümdeki 2 ilmeğimi bu sefer ilmeklerin yönü sağa doğru bakacak şekilde keseceğim. Şişimi ilmeklerimin solundan, şu kısımdan batırarak birlikte alarak kesimi yapıyorum. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Ve kalan 5 ilmeği de yine haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar arka yüze geldim. Biraz önce gösterdiğim şekliyle son olarak bu sıramızda birlikte örelim. 5 ilmek haroşa, 1 ilmek Selanik örüyorum. Devam ediyorum haroşa ile. Sonda 6 ilmek kalana kadar haroşalarımı örüyorum. Altı ilmeğim kaldığında önümdeki ilmeğim Selanik ilmeğim, onu örüyorum. Selanik örgümü ve kalan 5 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Birlikte 2 defa kesim yapmış olduk. Hem koldan hem yakadan kesim yaparak devam edelim. Toplam 6 defa her iki taraftan da kesim yapacağız. Yani 4 kez daha aynı şekilde kesmelerimizi yapıp 6'ya tamamlayıp geliyoruz. Örgümün her iki tarafında toplam 6 defa eksiltme yapmış oldum. Parçama 37 ilmekle başlamıştım. 6 bir tarafta kesim yaptıktan sonra 12 ilmek eksiltmiş ve ilmek sayımı 25'e düşürmüş oldum. Şimdi kol kesimi bu kadar yeterli. Artık kol kısmında eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Yani bu kısımda sıra başındayken sadece 5 ilmek haroşa, 1 ilmek ters örüp sonrasında haroşa ilmeklerle devam edeceğiz. Yaka kısmına geldiğimizde aynı şekilde yakadaki kesim işlemini yaparak devam edeceğiz. İlmeklerimizin sayısı 18 olana kadar. Şu an 25 ilmeğim var. 18 ilmeğe düşene kadar bu şekilde yaka kısmında eksiltmelerimi yaparak devam edip geliyorum. Şişimde 18 ilmeğim kalana kadar yaka kesimlerime devam ettim. Şimdi artık ilmeklerimi sadece göründüğü gibi örerek devam edeceğim. Parçamın boyu toplamda omuza kadar istediğim uzunluğu gelene kadar 18 ilmeğimi
normal şekilde örerek devam edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir kesim işlemi yapmaksızın buradaki Selanik ilmekler aynı şekilde devam edecek. Sol ön parçamı tamamladım arkadaşlar. Üst kısımda kolda 6 ilmek, yaka kısmında 13 ilmek eksilttim. 37 ilmeğimden toplamda 19 ilmek eksiltmiş oldum ve 18 ilmekle örgüme devam ettim. Parça boyum istediğim uzunluğa gelene kadar örgümü örmeye devam ettim. Şuradaki ilk haroşa dişinden itibaren sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Toplamda 27 diş. Üst kısımda şu kısımdan itibaren toplamda 27 diş örerek örgümüzü, ön parçamızı tamamlamış olduk. Şişimde kalan ilmeklerime kesim yapmayacağım. Bunları farklı bir ilmekte bekleteceğim ve buradaki ipimi şöyle dikiş için birazcık şu kadar uzun bırakarak keseceğim. Dediğim gibi farklı bir şişle bekleteceğim. Arka parçamı da ördükten sonra omuzları belli olmayacak görünmez bir dikiş tekniğiyle birleştireceğim. Onun için bu kısımda kesim yapmıyorum. Şimdi elimize sağ ön parçamızı alalım. Diğer parçamızla aynı şekilde bunu da üst tarafını örüp geliyoruz. Sadece sağ parçada kol ve yaka kısmı yer değiştirecek. Buna dikkat ederek sağ ön parçamızın üst kısmını da tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin ön parçalarını tamamladım. Omuzlarda ilmekleri şişler üzerinde bıraktım ve dikiş yapmak için iplerimi biraz uzun bıraktım. Şimdi arka parçama başlıyorum. Arka parçamız için şişimize 67 ilmek atalım. İlmeklerimizi ön parçalarda olduğu gibi 4 diş haroşa örüp gelelim. 4 diş haroşa ördükten sonra örgümün ön yüzündeyim. İlk model sıramdayım. Arka parçamda kenardaki 5'er ilmeklerim yine yan patlar olmak üzere haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan 57 ilmekle model kurulumuna bu sıramda başlıyorum. İlk motiflerimizi birlikte kuralım. İlk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bir tane ters. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek örmeden şişime takıyorum. Tekrar ipimi öne alıp bir tane daha ters örüyorum ve sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ters, bir ilmeği örmeden al, bir ters ve sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Bu sıralamayı takip ederek sıramı tamamlıyorum. Sondaki kalan 5 ilmeğimi yine haroşa olarak örüp bu sıramı tamamlayıp arka yüzüme geçiyorum. İlk model sıramı tamamlayıp sonraki arka yüzüme geçiyorum. Sıra başındaki ilk 5 ilmeğim haroşa, İlk 5 ilmeğimden sonra ilmeklerimi bu sırada ikinci model sıramda sadece ilmeklerimi ilmek yönüne göre örüyorum. Yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. 5 tane haroşadan sonra bir tane düz örüyorum. Ön sırada örmeden aldığım ilmeği bu sırada ters olarak örüyorum. Tekrar bir düz örüyorum ve sıradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir düz, örmeden aldığım ilmeğim ters, tekrar bir düz ve sıradaki 3 ilmek ters olarak örüyorum. Bu arka yüzümü de bu şekilde tamamlayıp bir sonraki ön yüzüme geliyorum. Örgümün ön yüzünde modelin 3. sırasındayım. Kenarda ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ters, yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arkadayken tekrar ipimi öne alıp bir ters daha örüyorum. Önümdeki 3 ilmekte şimdi motiflerimi oluşturacağım. Ortada kalan ilmeğin şu alttan ikinci sırasına şuraya batış yaparak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum.
Tekrar aynı noktaya batış yaparak buradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve aralarda kalan 3 ilmeği bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters olacak şekilde örüyorum. Tekrar motifimizi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 3 düz ilmekte ortadaki ilmeğin 2 sıra altına şu kısma batış yapıyorum. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum ve tekrar buraya batış yaparak bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve aralarda kalan ilmeklerimi bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters olacak şekilde örerek bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp bir sonraki arka yüzüme geçiyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 5 ilmek kenar patından sonra yine ilmek yönüne göre örerek örgüme devam ediyorum. Bir tane düz, sıradaki ön taraftayken, ön yüzdeyken örmeden aldığım ilmeğimi ters ve bir düz örüyorum. İlk 3 ilmeği bu şekilde ördükten sonra bu ön sıradayken çıkarmış olduğum bu ilmeği sadece sağ şişime bu şekilde takıp alıyorum. Ve önümdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar ön kısımda çıkarmış olduğum ilmeği sadece sağ şişime alıp bırakıyorum. Ve tekrar aralardaki ilmekleri bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Tekrar motif kısmına geldim. Ön tarafta çıkardığım ilmeği sadece sağ şişime alıyorum. Sıradaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Ve çıkardığım diğer ilmeği de aynı şekilde sadece sağ şişime alıp bırakıyorum ve aradaki ilmekleri bir düz, bir ters ve bir düz olarak örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum ve bir sonraki ön yüzüme geçiyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim. Bu sırada motiflerimi tamamlayacağım. İlk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ters, yanındaki düz ilmeği örmeden şişimi aldım ve bir ters ördüm. Önceki sırada çıkarmış olduğum ilk ilmeği bu şekilde şişimin üzerinde çeviriyorum. Yönünü değiştiriyorum. Yanındaki ilmekle beraber ikisini birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği yine ilmeklerimin sol kısmından birlikte alarak örüyorum ve motifimi oluşturmuş oluyorum. Arada bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters örüyorum ve tekrar motifimi oluşturacağım. Baştaki şu ilmeği yönünü çeviriyorum. 2 ilmek beraber örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği yine aynı şekilde birlikte alarak örüyorum. Bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters olarak da araları tamamlıyorum. Bu sayıyı da tamamlayıp geliyorum. Arka parçamda ilk motiflerimi oluşturmuş oldum. Bundan sonraki arka yüzümde yapacağım işlem sadece ilmek yönüne göre ilmeklerimi örmek olacak ve bir sonraki ön yüze geçtiğim zaman da tekrar motiflerimi oluşturmaya başlayacağım. Bu şekilde ilerleyerek devam edeceğim. Arka parçamda kenarlar önle aynı şekilde kenarlardaki haroşa dişler 40 tane oluncaya kadar arka parçamı örüp geliyorum. Yeleğimin arka parçasını ön parçalarda olduğu gibi kenarlar 40 haroşa diş olana kadar ördüm. 40 haroşa dişten sonra bir ön yüz daha örüp buradaki son motifimi tamamladım. Şimdi arka yüzde sıra başındayım. Bu sıradan itibaren ilmeklerimi haroşaya çevirerek devam edeceğim. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örerek önde bir diş haroşa oluşturmuş olacağım. Bir sonraki ön yüze başladığımda her iki taraftan kesim işlemlerimi, kol kesimlerini yapmaya başlayacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi bu sırada düz olarak yani haroşa olarak örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünde kol kesimi yapacağım ilk sıradayım. Ön parçalardaki gibi aynı şekilde kollarda 6'şar defa kesim işlemi yapacağız. Sıra başında ilk 5 ilmeğimi, ilk baş haroşamı normal bir şekilde örüyorum.
5 haroşadan sonra bir tane ters örüyorum ön yüzde. Ön yüzde ters ördüğüm bu ilmeği arka yüzde Selanik olarak örerek devam edeceğim. Bir tane tersten sonra yine ipimi arkaya alıyorum ve sıra başındayken sola doğru bakacak şekilde, bu taraf ortaya doğru bakacak şekilde kesim yapacağım. Sıra sonundayken de yine ortaya doğru, yani sağa doğru bakacak şekilde kesim yaparak ön parçalarda olduğu gibi ilerleyeceğim. Bir tane tersimi ördüm. Sıradaki ilmeklerimin ilkini örmeden alıyorum. İkinciyi örüp örmeden aldığım ilk ilmeğimi ipimin üzerine, diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek burada bir ilmek eksiltme, kesme yapmış oluyorum ve arada kalan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda şişimde 8 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum ve sağa doğru kesim yapmış oluyorum. Önümdeki bir ilmeği ters olarak örüyorum ve kalan 5 ilmeği haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. İlk kesimimi tamamlamış oldum. Bunun gibi 5 tane daha yaparak ilerleyeceğiz. Bir de arka sıra birlikte örelim. Sıra başındaki ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yanında ön sırada ters olarak ördüğüm ilmeğim var. Bu sırada bu ters, önde ters ördüğüm ilmeği Selanik olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örerek devam ediyorum. Sıra sonunda yine aynı şekilde 6 ilmek kaldığında önümdeki bir ilmeği Selanik olarak öreceğim. Kalan ilmeğimi de 5 ilmeği, kalan 5 ilmeği haroşa olarak örerek sıramı tamamlayıp bir sonraki ön yüze geliyorum. Bir sonraki ön yüze geldim. Birlikte ilk eksiltmelerimizi tamamlamış olduk. Ön parçalarda olduğu gibi kollar için toplam 6 defa eksiltme yapacağız. Yani bundan sonra 5 eksiltme daha yaparak kol kesim işlemini tamamlamış olacağız. Eksiltmelerimiz bittikten sonra şuradaki ilk haroşa dişten itibaren sayarsak toplam 25 diş olana kadar örgümüze herhangi bir işlem yapmadan devam edeceğiz. Toplam 25 diş olduğunda ortadaki boyun için olan ilmeklerimizi keseceğiz. Kol için olan ilmeklerimizi 2 haroşa diş daha devam edip ondan sonra arka parçamızı tamamlamış olacağız. Şimdi söylediğim gibi İlk eksiltmemizi yaptık. 5 eksiltme daha yaparak devam ediyoruz. Sonrasında 6 eksiltmeye kolları tamamladıktan sonra toplamda şuradan itibaren 25 diş oluncaya kadar örgümüzü örüp geliyoruz. Yeleğimin arka parçasını üst taraftaki haroşa kısım 25 haroşa diş olana kadar ördüm. Şimdi şişimde bulunan ilmeklerimi kenarlarda 18, ortada 19 ilmek olacak şekilde ayırdım. Kenarlardaki 18 ilmekler omuzlarım için olacak. Onları 2 diş daha örüp ondan sonra bitireceğim. Ortadaki ilmeklerimi boyun için olacak ve bunları keseceğim. Şimdi sıra başından örgüme başlıyorum ve ilk 18 ilmeğimi toplam 2 diş boyunca haroşa olarak örüyorum. İlk ayracımın olduğu yere kadar öreceğim. Orada sıramı tamamlayacağım. Yine bir tersimi 5 ilmekten sonra bir tersi devam ettiriyorum. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. ...18 ilmeğimi örüp ilk ayracımın olduğu noktaya gelince buradan artık ileriye devam etmiyorum. Buradan geri dönüş yapıyorum. Bu sırayı tamamladığımda burada bir diş haroşa örmüş olacağım.
Böylece birlikte bir diş ilk omzumuzu örmüş olduk. Şimdi aynı şekilde bir diş daha örüp tekrar buraya geleceğiz. Tekrar bir diş daha ördükten sonra örgümüzü yine şu kısma getireceğiz. Buradan aşağı doğru iniş yaparak boyun ilmeklerini kesip sonra diğer omzumuza devam edeceğiz. Şimdi bir diş daha örüp geliyoruz. İlk omzum için ilmeklerimi 2 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi örgümü sıra sonuna kadar şuraya kadar götüreceğim ve orada bir tığ yardımıyla aşağı doğru boyuna doğru iniş yapacağım. Şuraya kadar örüp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bu omuz kısmı boyun kısmından böyle 2 diş yukarıda kaldığı için buradan alta doğru ters kısımdan arka kısımdan geçiş yapacağım. Bir tığ kullanacağım. Örgümün arka tarafını çeviriyorum. Buradaki ipimi şöyle şuradaki haroşa dişlerimin içinden şişimi batırarak alta doğru çekiyorum. Şöyle. Bu işlemi yaparken gayet rahat bırakmamız gerekiyor elimizi. İpimizi rahat bırakmamız gerekiyor. Burada bir şey yapmaması için, kasma olmaması için. Şöyle bir iki defa alta doğru çekerek ipimizi burada yürütmüş oluyoruz. Bu şekilde. Ve örgümün ön tarafını tekrar çeviriyorum. Öne doğru alıyorum buradaki yeni oluşturmuş olduğum ipimi, ilmeğimi diyelim. Ve burada ilk 2 ilmeği birlikte alarak örüyorum. Şimdi boyun kısmındaki ilmekleri örerek kesme tekniğini kullanarak keseceğim. Bu şekilde sonda şu ayraçtan sonra diğer omuz için 18 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi kesip geliyoruz. Şişimde 18 ilmeğim kalana kadar boyun ilmeklerimi kestim. Şimdi bu omzumu da diğeri gibi 2 diş örüp bitireceğim arkadaşlar. 18 ilmeğimizi 2 diş boyunca 2 diş haroşa olana kadar örüp geliyoruz. Diğer omzumu 2 diş haroşa ördüm. Önceki omzumu sıra sonuna şuraya getirerek şurada bırakmıştık. O yüzden bunu da aynı şekilde şu kısma getirip öyle bırakacağım. Ön parçalarda olduğu gibi ilmeklerimi kesmiyorum. İğne yardımıyla ön ve arka parçaları birleştireceğiz. Görünmez bir dikiş tekniğiyle omuzlarımızı birleştireceğiz biraz sonra. Böylece arka parçamızı da tamamlamış olduk. Şimdi son olarak yan dikişlerini ve omuzları birleştirip yeleğimizi tamamlıyoruz. Şu ön kısımdaki omuzlar için bıraktığım iplere bir örgü iğnesi ya da etame iğnesi takıp geliyorum. Ön ve arka parçalarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. İpimi iğneme taktım. İlk omuzlarımı burada iğne yardımıyla birleştireceğim. Dikişe başlamadan önce bu ipimizi şöyle birazcık esneterek başlayalım.
Daha sonra bir sünme vesaire bozulma olmaması için bu şekilde ipimizi esnetmek faydalı olacaktır. Şimdi gösterdiğim şekliyle dikişimizi tamamlıyoruz. Burada sanki yeni bir haroşa diş oluşuyormuş gibi bir görüntü elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada yeni bir haroşa diş oluşmuş gibi güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Sona kadar ilmeklerimizi bu şekilde dikelim. Diğer omzumuza da aynı işlemi uygulayıp omuzlarımızı birleştirip geliyoruz. Yeleğimin omuz dikişlerini tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak yan dikişlerini de yapıp bitiriyoruz. Yeleğimin yan dikişlerini bu örgü kenarlarındaki tırtıklara karşılıklı olarak batış yaparak tamamlıyorum. Şöyle bir buradan bir buradan alıyorum.
Bu dikiş tekniğiyle şöyle iç tarafını da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi içte de herhangi bir kabarıklık olmaksızın güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Her iki yanda dikişimizi tamamlayıp geliyoruz. 1-1,5 yaşa uygun yeleğimiz tamamlandı. Keyifle ördüğüm bir model oldu. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup zil bildirimlerini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.